Dünyanın en kapalı ülkesi Kuzey Kore. Gizemiyle ve sistemli izolasyonuyla dünyanın dikkatini çeken, merak uyandıran bir yer. Kore Yarımadası'nın kuzeyinde hem coğrafi hem de ideolojik bir çizgiyle güneyden ayrılan bu ülke bir yandan kendine has bir düzeni sürdürürken, diğer yandan tarihin en sert rejimlerinden birine ev sahipliği yapıyor. 948'de kurulan Demokratik Halk Cumhuriyeti, Marksist-Leninist ideolojiden esinlenen ve Juche adı verilen kendi benzersiz sistemine dayanıyor. Kendi kendine yeterlilik anlamına gelen Juche, bireyden öte toplumu, bireysel özgürlüklerden çok devleti merkeze koyan bir anlayışı temsil ediyor. Ancak bu ideolojinin ötesinde, rejimin güç yapısı, baskı politikaları ve izole yaşam tarzı yıllar boyunca tartışmalara ve çelişkiklere yol açtı. Kuzey Kore'nin toplumsal yapısını anlamak için Pyongyang sokaklarında bir tur atmak yeterlidir. Devasa lider heykelleri, ülkenin kurucusu Kim Il-sung ve onun torunu Kim Jong-un'un hakimiyetindeki bir tarih anlayışının ürünü olarak her yerde karşınıza çıkar. Bu heykeller sadece güzellik ya da sanatsal ifade amacıyla değil, ulusun birliğini ve rejimin sarsılmaz otoritesini simgeler. Kuzey Kore'de her sabah ülkede yayınlanan çalışma şarkıları ile başlar. Bu şarkılar halkı motive etmek ve rejime sadakati hatırlatmak amacını taşır. Propaganda sadece görsel ya da işitsel düzeyde değil, tarih kitaplarından okul müfredatına kadar hayatın her alanına nüfuz etmiştir. Çocuklar, erken yaşlarda Kim ailesinin kahramanlık hikayeleriyle tanışır ve bu hikayeler, bireylerin zihinlerinde sorgulanmaz bir gerçeklik halini alır. Kuzey Kore, bir yandan distopik bir toplumu andırırken, doğal güzellikleriyle de dikkat çeker. Kumgang Dağı'nın göz kamaştıran zirveleri, Taedong Nehri'nin sakin akıntısı ve çıplak gözle bakıldığında bile etkileyici olan Pyongyang'ın modern mimarisi. Ancak bu güzelliklerin ardında derin bir karanlık gizlidir. Birçok Kuzey Koreli için yaşam, günlük bir mücadeleyi temsil eder. Yetersiz gıda dağıtımı, rejim karşıtı olma ihtimaline karşı yayılan paranoya ve Yunsa kamplarında yaşanan insan hakları ihlalleri, bu güzelliklerin ardındaki gerçeklerdir. Her ne kadar Pyongyang'ın parlak sokakları şehir ışıklarıyla bezenmiş gibi gözükse de, kırsal bölgelerde karşınıza elektrik kesintileri ve karanlığa bürünmüş köyler çıkar. Birçok Kuzey Koreli için bu kendi kendine yeterlilik düzeni bir hapishaneden farksızdır. Ülkeden kaçmaya çalışanlar ya yakalanıp çetin cezalara çarptırılır ya da çıktıkları yolda hayatta kalma savaşı verir. Çin sınırına yakın bölgelerde kaçış hikayeleri hem trajedi hem de insan azmiyle doludur. Bazı kaçaklar, güvenli bir geleceğe ulaşma umuduyla hayatlarını riske atarken, bazıları için bu macera, dramatik bir şekilde sona erer. Kuzey Kore'nin dış dünyayla ilişkisi, tarih boyunca son derece sınırlı olmuştur. Sadece özel olarak izin verilen turistler ülkeye adım atabilir ve onlar da her adımlarında bir rehber tarafından izlenir. Yabancı gazeteciler için dahi bilgiye ulaşmak son derece zordur. Bununla birlikte rejimin uyguladığı katı, sansür politikaları halkın çoğunun dış dünyadan haber almasını neredeyse imkansız hale getirir. Ancak teknoloji ilerledikçe gizlice sokulan USB bellekler ve dış radyo yayınları sayesinde bazı Kuzey Koreliler dünyanın gerçekleriyle tanışmaya başlıyor. Kuzey Kore, bir ulus olmanın ötesinde bir bilmecedir. Güzelliğin ve baskının yan yana yürüdüğü, hayal ile gerçeğin iç içe geçtiği bir yerdir. Onu anlamaya çalışmak, sadece liderleri ya da rejimi değil, aynı zamanda yüz binlerce insanın yaşadığı trajediyi ve umudu da anlamak demektir. Bu güzel videomuzu ilginç bir hikayeyle tamamlayalım. Karanlık bir gecede, Kuzey Kore'nin doğu kıyılarında
balıkçıların bile cesaret edemediği yasak bir bölge vardı. Bu bölgeye gölge suları derlerdi. Söylentilere göre burada bir adanın varlığı yalnızca dolunay zamanında görünür hale gelirdi. Adanın çevresi sisle kaplı olur, üzerine kimse ayak basamazdı. Ancak bir efsane vardı. Adaya ulaşan kişi, Kuzey Kore'nin en karanlık sırrını öğrenirdi. Yıllar önce adaya gitmeye cesaret eden tek kişi genç bir bilim insanıydı. Onun adı Jin Seong'du. Jin Seong, hükümetin gizli bir deney üzerinde çalıştığını keşfetmişti. Bu deney, bir tür enerji kaynağına dayanıyordu. Kontrol altına alınamazsa tüm ülkeyi yok edebilecek kadar güçlüydü. Jin Seong bir gece küçük bir kayıkla gölge sularına girdi. Sislerin arasından adaya ulaştığında karşısında devasa, parlayan bir kule gördü. Kulenin tepesinde tuhaf bir enerji küresi dönüyor. Çevreye garip bir ışık yayıyordu. Küre, zamanda ve mekanda yarıklar açabilecek kadar güçlüydü. Tam kuleye yaklaşacakken arkasında bir ses duydu. "Buraya ulaşmayı başaran tek kişisin ama geri dönmene izin yok." Jin Seong korkuyla arkasını döndüğünde gölgeler içinden bir figür belirdi. Bu, Kuzey Kore'nin en büyük sırrını korumakla görevli gölge askeriydi. O gece Jin Seong'dan bir daha haber alınamadı. Ancak gölge sularındaki sislerin arasından hala bir ışık parladığı söyleniyor. Ve belki de bir gün adanın sırrını çözecek başka bir cesur kişi bulunacak. Atlas kanalımızın macerasında bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Her yeni hikayede, her keşifte sizlerle olmak bizim için büyük bir mutluluk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın ki gelecekteki videolarımızı kaçırmayın. Destekleriniz bizim için çok değerli. Videomuzu beğenip sevdiklerinizle paylaşarak bu topluluğu daha da büyütebilirsiniz. Unutmayın, birlikte keşfetmek her zaman daha keyifli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.